2020 yılında Elon Musk şirketinin 2026 yılına kadar Mars'a ilk insanı indireceğini gizlice açıkladı. Şu an 2025 yılındayız ve gördüğümüz kadarıyla Musk pek şanslı değil. Öngördüğü tarihe sadece bir yıl kalmışken Mars'ta bir insan görme olasılığı en hafif tabirle düşük görünüyor. Bu arada NASA'nın da pek acelesi yok gibi. Onlar daha yeni Ay'a yönelik görevler planlıyorlar ancak bu görevler bile sürekli erteleniyor. Peki ne ters gitti? Bu videoda şunları öğreneceksiniz. Dünyadan Mars'a seyahat etmek neden bu kadar zor? Ay'a çoktan gitmişken neden hala Mars'a gidemedik? Mars'a nasıl ve ne zaman seyahat edilmesi planlanıyor? Mars'ı nasıl fethedeceğiz? Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla ilgi çekici ve eğitici içerik izleyebilirsiniz. Mars'ı fethetmek ne anlama geliyor? Çoğu insan için bu, en azından bir kişinin oraya gidip bir bayrak dikmesi veya ISS'te olduğu gibi düzenli olarak değişen mürettebatın bulunduğu bir üs kurması anlamına geliyor. Hatta Mars'ın Dünya'ya benzemesi için kasıtlı olarak çevresel koşullarının değiştirilmesi, yani terraform edilmesi bile söz konusu olabilir. Ancak insanlar ne hayal ederse etsin, şu an için sadece oraya gidip bir bayrak dikmek bile son derece zorlu bir görev. İlk gezegenler arası astronotların kızıl gezegene ulaşmayı başarması ve Dünya'ya sağ salim geri dönmesi büyük bir başarı olacaktır. Sağ salim dönmek, yani hayatta ve tercihen sağlıklı bir şekilde geri dönmek demektir. Peki neden bu kadar zor? Sonuçta insanlar yarım asırdan daha uzun bir süre önce Ay'a birkaç kez gittiler. Ancak bir insanı Mars'a göndermek en hafif tabirle Ay'a gitmekle aynı şey değil. Bu görev kıyaslanamayacak kadar zor ve şimdi size bu farkın ne kadar büyük olduğunu göstereceğiz. Öncelikle geriye doğru bir adım atalım ve bunu tam olarak anlayalım. İnsanlık ilk kez 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak bastı ve bu yalnızca bir bayrak dikme misyonu değildi. İnsanlar orada çalıştı. Toplamda 6 insanlı görev gerçekleştirildi ve 12 kişi Ay'ın yüzeyinde yürüme şansını elde etti. 1962'de hedefin açıklanmasından Ay'a insan inişine kadar sadece 7 yıl geçti ki bu inanılmaz derecede hızlı bir başarıydı. Peki Mars'la ilgili yanlış giden şey ne? Neden yarım yüzyıldan uzun süredir hiç kimse oraya gitmedi? Tüm iyimserliğine rağmen Elon Musk bile girişimci ve Space Adventures'ın ortak sahibi Peter Diamandis ile yaptığı bir röportajda dürüst olmak gerekirse başlangıçta bir grup insan muhtemelen ölecek dedi. Dürüst olmak gerekirse başlangıçta bir grup insan muhtemelen ölmeyecek demedi. Oraya gitmek gerçekten zor bir iş. Sonuçta biz keşifçi bir türüz. Peki, bunu bu kadar zor yapan ne? Bir alışveriş merkezine gitmeniz gerektiğini hayal edin. Evinizden 1 kilometre, yaklaşık 0,6 mil uzakta. Gidip gelmek yaklaşık yarım saatinizi alır. Rahatça terliklerinizle gidebilir ve muhtemelen çok yorulmazsınız. Yolculuk sırasında bir şeyler atıştırmaya bile ihtiyacınız olmaz. Şimdi ise 1 kilometre değil, 140 kilometre, 87 mil gitmeniz ve aynı mesafeyi geri dönmeniz gerektiğini düşünün. Bu, New York'tan Philadelphia'ya kadar yürümek gibidir. Üstelik bu yolculuk, yolların, mağazaların ve insanların olmadığı ıssız bir araziden geçmek zorunda kalacağınız bir yürüyüş olacaktır. Normal bir insan bu mesafeyi 1 veya 2 günde kat edemez. Yol boyunca hiçbir mağaza olmadığını düşünürsek, yanınıza yiyecek, su, ilaç, aletler, yağmurluk, uyku tulumu ve çadır almanız gerekir. Çünkü yolda ihtiyaçlarınızı karşılayacak hiçbir yer olmayacaktır. Eğer bu yürüyüş sırasında bacağınızı kırarsanız, neredeyse kesin olarak ölüme mahkum olursunuz. İşte Mars'a bir uçuş, Ay'a yapılan bir uçuşla bu şekilde kıyaslanabilir ama çok daha kötü. Ay'a olan mesafe sabit, 384.000 kilometre, yaklaşık 238.857 milden iken Mars'ın mesafesi en az 56 milyon kilometre, yaklaşık 34,8 milyon mildir. Bu, Ay'ın mesafesinin 140 katı kadardır. Ve bu en kısa mesafedir çünkü gezegenler Güneş'in etrafında farklı yörüngelerde döndüğü için bu uzaklık sürekli değişir. Bazı noktalarda Dünya ve Mars, Güneş'in karşıt taraflarında yer alabilir. Bu durumda mesafe 400 milyon kilometre,
yaklaşık 248,5 milyon milje ulaşır. Bu, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 1000 katıdır. Önceki yürüyüşçü örneğimizle karşılaştıracak olursak, bu mesafe New York'tan Chicago'ya kadar yürümek gibidir. Üstelik tüm bunları yürüyerek yapmak zorundasınız ve burada yürüyerek dememizin bir nedeni var. Güneş sistemimizin ve evrenin genel büyüklüğünü göz önünde bulundurduğumuzda, insanlığın mevcut uzay yolculuğu neredeyse salyangoz hızında ilerliyor. Modern teknolojiyle Mars'a tek yönlü bir uçuş 7 ay, hatta neredeyse 1 yıl sürebilir. Bunun başlıca sebebi mesafenin devasa olmasıdır. İnsanlı bir Mars görevinin en büyük sorunu bu büyük mesafedir ve diğer tüm sorunlar da buradan kaynaklanmaktadır. Üstelik bu sürede birçok problem ortaya çıkabilir. Tüm bu aylar boyunca mürettebatın yemesi, içmesi, hijyenini sağlaması, sağlığını kontrol etmesi ve günlük görevlerini yerine getirmesi gerekecek. Aynı zamanda dar bir alanda birbiriyle iyi geçinmeleri şart. Tüm bunlar, arızalar, kozmik radyasyon ve dünyadan yardım alma şansının olmaması gibi pek çok tehdidin bulunduğu bir ortamda gerçekleşecek. Dünyadaki uzmanlardan basit bir tavsiye almak bile mevcut mesafeye bağlı olarak 10 ila 20 dakika gecikebilir. Peki, böyle bir görevin başarılı olma ihtimalini önceden değerlendirebilir miyiz? Kararı siz verin. 60 yılı aşkın sürede Mars'a 48 görev gönderildi, iniş yapmayan uzay araçları ve robotlar dahil. Bunlardan 26'sı başarısız oldu. Yani insansız görevlerin bile başarı şansı neredeyse %50'de %50'de. Tüm bunları düşündüğümüzde Elon Musk'ın Mars'a gidecek ilk kaşiflerin muhtemel ölümleri hakkındaki sözleri korkutucu derecede ikna edici görünüyor. Üstelik bu sözler Mars keşfi konusunda son derece iyimser biri olarak bilinen Musk'tan geliyor. Ancak ne olursa olsun insanlık pes etmeye niyetli değil. Bu yüzden bugünlük karamsar düşünceleri bir kenara bırakıyoruz ve iyimserlerin Mars'a nasıl gitmeyi planladığını öğreniyoruz. Gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım. NASA'nın Mars'a yolculuk planı ilk sorun aslında dünyadan kalkış yapmak. Yani dünyanın güçlü yerçekiminden kurtulmak. Bu da yanınıza ne kadar ekipman almanız gerektiğine bağlı. Bakın, insanlı görevler için kullanılan uzay mekiği, dünya yörüngesine çıkmak için tasarlanmış devasa bir roketti. Uzunluğu 56 metre, yaklaşık 183 fit. Ancak Ay'a insan gönderen Saturn V roketiyle kıyaslandığında oyuncak gibi kalıyor. O halde Mars'a insanlı bir görev gerçekleştirmek için ne kadar büyük bir roket gerektiğini hayal edin. Bunu daha iyi anlamak için videonun başındaki yürüyüşçü örneğimize geri dönelim ve biraz daha zorlaştıralım. 140 kilometre, 87 mil boyunca ıssız arazide yürümek zorundasınız ve yanınıza tüm yiyecek, su ve gerekli diğer malzemeleri almak zorundasınız. Ancak burada kritik bir ekleme yapıyoruz. Yol engebeli değil, düz bir arazi olacak. Ancak ilk kilometre aşırı dik bir yokuştan oluşacak. O kadar dik ki zirveye ulaşamayabilirsiniz. Ve zirveye ulaştığınızda bile yorgunluktan devam edemeyebilirsiniz. İşte dünyadan doğrudan Mars'a insan göndermeye çalışmanın getirdiği sorun kabaca böyle bir şeydir. Büyük bir yükü kaldırabilecek bir roket inşa etmek, bu roketi Mars'a uçurmak ve ardından geri getirmek neredeyse imkansızdır. Üstelik insanları Mars yüzeyine indirmek ve geri getirmek gibi konuları henüz hesaba katmadık bile. Bu yüzden NASA, ilk insanlı Mars görevinin dünyadan başlamayacağına karar verdi. Bunun yerine dünyanın güçlü yerçekiminin olmadığı bir yerden başlamak çok daha mantıklı. NASA'nın alternatif planı, Ay üssü ve uzay istasyonu. Şu anda insanlık için en erişilebilir seçenek, gerekli tüm uzay aracı parçalarını, yakıtı ve yükü birçok fırlatma ile yörüngeye taşımak, orada birleştirmek ve ardından görevi başlatmak. Ancak NASA bir adım daha ileri giderek Ay'da bir üs kurmayı ve Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu inşa etmeyi planlıyor. Bu fikir neden mantıklı? Yerçekiminin olmadığı bir ortamda, uzayda fırlatma yapmak, görevi başlatmayı çok daha kolay hale getirecektir. Uzay istasyonu birkaç aşamada inşa edilebilir. Yani görev adım adım ilerleyebilir. Yürüyüşçü örneğimize dönecek olursak, önce birkaç kez dik yokuşu çıkıp malzemeleri taşırdınız. Bu malzemeleri önceden inşa ettiğiniz basit bir depoya koyardınız. Sonra sırt çantanızı hazırlayıp düz yolda yürümeye başlardınız. NASA'nın bu büyük projesi yıllardır geliştiriliyor.
Bu programa Artemis adı veriliyor ve bu kapsamda ilk başarılı uçuş bile gerçekleşti. Hayır, bir şeyi kaçırmadınız. İnsanlar henüz Ay'a geri dönmedi. Ancak insanlık son 50 yıldır hiç olmadığı kadar bu hedefe yakın. Artemis programı ve ilk başarılar Artemis programı birçok aşamadan oluşuyor. Şu ana kadar yalnızca ilk aşama başarıyla tamamlandı. Kasım 2022'de NASA SLS roketini fırlattı. Bu roket, Saturn V teknolojisi ve yeniden kullanılabilir uzay mekiği sistemleri baz alınarak tasarlandı. Orion uzay aracı Ay'a gönderildi ve ilk görevde mürettebatsız olarak Ay'ın etrafında dolaştı, sonra Dünya'ya güvenli bir şekilde döndü. Bu görev Artemis 1 olarak adlandırıldı. Bir sonraki görev olan Artemis 2 aynı rotayı takip edecek ancak bu sefer mürettebatla birlikte gerçekleşecek. Planlara göre bu görev Eylül 2025'te gerçekleştirilecek. Astronotlar Ay'a inmeden sadece Ay'a uçacaklar. Bu görev sırasında uzay aracının tüm sistemlerinin derin uzay koşullarında tam olarak çalıştığını doğrulayacaklar. Bu uçuşun 10 gün sürmesi bekleniyor ve bu süre içinde Ay yörüngesinde dönecekler. Artemis 3'ü 50 yıl sonra Ay'a insanlı iniş. Artemis 3 görevi yarım asır sonra ilk kez astronotların Ay'a inişini içerecek. Ancak Orion uzay aracı Ay'a iniş için tasarlanmadığından bu görevde SpaceX tarafından geliştirilen Luna Starship modülü kullanılacak. Görev süreci şu şekilde ilerleyecek. Orion ve Luna Starship Ay yörüngesinde buluşacak. Astronotlar Orion'dan Luna Starship'e transfer olacaklar. Luna Starship astronotları Ay yüzeyine indirecek. Astronotlar Ay'da yaklaşık 7 gün geçirecekler. Güney Kutbu bölgesinde keşif yaparak bir üs kuracaklar. Bu görev insanların Ay'da geçirdiği en uzun süre olarak bir rekor kıracak. Apollo 17 görevinde astronotlar Ay'da sadece 72 saat, 3 gün kalabilmişti. Ayrıca Luna Starship modülünün iç hacmi Apollo görevlerinde kullanılan araçlara kıyasla çok daha konforlu olacak. Görev sırasında 2 astronot birçok bilimsel keşif yapacak ve Ay yüzeyinde yürüyüşler gerçekleştirecek. Bunlar arasında su buz örnekleri toplamak da yer alıyor. Geleceğe bakış, Mars'a giden yol. Kırmızı gezegenin insanlığın erişim alanına girmesi için daha birçok adım atılacak. Bu süreç Artemis 4 ile hız kazanacak. Artemis 4, Ay yörüngesinde uzay istasyonu kuruluyor. Bu görevle Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu olan Lunar Gateway'in inşası başlayacak. Gateway istasyonu, Ay yüzeyine inişler ve Mars'a yapılacak gelecekteki yolculuklar için bir ara durak olacak. İlk adım, istasyonun 2 ana modülünün fırlatılması olacak. Güç ve itki modülü, PPE, yaşam ve lojistik modülü, HALO. Bu modüller 2027 yılında Falcon Heavy roketiyle tek bir küme halinde fırlatılacak. Modüllerin hedef yörüngeye ulaşması yaklaşık 1 yıl sürecek. Gerekli testler tamamlandıktan sonra Dragon XL kargo gemisi istasyona gönderilecek. Son olarak astronotları Ay'a indirecek Luna Starship de istasyona bağlanacak. Bu aşamadan sonra Lunar Gateway istasyonu ilk misafirlerini ağırlayacak. Artemis 4 görevindeki astronotlar. 2036'ya kadar Artemis görevleriyle altyapı inşası. Artemis 5'ten 11'ine kadar olan görevler Ay yörüngesindeki Gateway istasyonunu geliştirmek, Ay'da bir üs kurmak, altyapıyı inşa etmek ve sayısız deney yürütmek üzerine olacak. Ancak tüm bu çalışmaların nihai amacı Mars'a insan göndermeye hazırlanmak. NASA'nın resmi olarak duyurduğu son Artemis görevi 2036 yılına planlanan Artemis 11. Bundan sonrasına dair resmi bilgiler azalmaya başlıyor. Ancak eldeki verileri ve uzman görüşlerini birleştirerek olası gelişmeleri tahmin edebiliriz. Artemis 12 ve Mars görevine doğru, Artemis 12'den itibaren ana hedef olan Mars'a insan göndermek giderek daha net hale gelecek. Bu süreçte astronotlar Ay yüzeyinde su ve oksijen üretme teknolojilerini test edecekler. Ay'daki minerallerden su ve oksijen elde etme yöntemleri geliştirilecek, jeolojik çalışmalar yapılarak Ay yüzeyinde su buzu rezervleri araştırılacak.
Bu teknolojiler neden önemli? Mars'ta da su ve oksijen üretmek gerekecek. Mars'ın atmosferinden oksijen çıkarmak mümkün olabilir. Bu konuda umut verici gelişmeler yaşandı. NASA'nın Perseverance gezgini, MOXIE deneyiyle Mars'ın atmosferindeki karbondioksitten oksijen üretmeyi başardı. Bu, Mars'ta insan varlığı için büyük bir adım olarak görülüyor. Ancak Ay'da yapılması gereken daha çok şey var. Mars görevi için gerekli son hazırlıklar Artemis görevlerinde şekillenecek. Artemis 13, hızlı inşaat teknolojileri ve 3 boyutlu baskı. Artemis 13 görevinde astronotlar hızlı inşaat teknolojilerini geliştirmeye odaklanacak. Bu teknolojiler Ay'daki uzun süreli görevler için hayati öneme sahip olacağından önce Ay'da test edilip daha sonra Mars'a taşınacak. NASA, yenilikçi yaklaşımlar üzerinde çalışıyor ve 3 boyutlu baskıyı Ay ve Mars'ta yaşam alanları oluşturmak için bir teknoloji olarak değerlendiriyor. 2020 yılında NASA, yenilikçi inşaat teknolojileri konusunda uzmanlaşmış Icon adlı şirketle bir anlaşma imzaladı. Lunar Regolith, ay toprağı, kullanılarak 3 boyutlu baskı ile üsler ve koruyucu yapılar inşa etme fikri de değerlendiriliyor. Artemis 14'ten itibaren Artemis 20'ye kadar olan görevlerde Mars'ta kullanılacak yaşam modülleri, astronot giysileri ve hayatta kalma sistemleri Ay'da test edilecek. NASA, Ay'da enerji üretmek için fisyon yüzey güç sistemini kullanmayı planlıyor. Bu üst düzey mühendislik eseri, uranyum atomlarının fisyon enerjisini elektriğe dönüştüren kompakt bir nükleer reaktör olacak. Bu sistem, Ay üssüne kesintisiz ve güvenilir enerji sağlayacak. Bir arıza durumunda yedek sistemler devreye girerek üssün güvenliğini ve istikrarını koruyacak. Her bir reaktör yaklaşık 40 kilowatt enerji üretecek. Astronotlar ayrıca ileri yaşam destek sistemlerini test edip geliştirecekler. Özel seralarda bitki yetiştirecekler. Atıkları geri dönüştürmek için mikroorganizmalar kullanacaklar. Bu geri dönüşüm süreci oksijen ve gıda üretecek. Örneğin ay toprağı hidroponik tarımda kullanılabilir ve organik atıklar mikroplar tarafından gübreye dönüştürülebilir. Astronotlar ayrıca şu konularda da araştırmalar yapacaklar. Düşük yerçekiminin ve radyasyonun kemik kütlesi üzerindeki etkileri. Kapalı alanlarda uzun süre yaşamanın ruh sağlığı üzerindeki etkileri. Bununla birlikte Ay yüzeyine teleskoplar yerleştirilerek dünya atmosferinin neden olduğu girişimler olmadan uzay gözlemleri yapılacak. Ay'dan Mars'a insanlığın en büyük atılımı NASA ve ortakları Artemis 20'ye kadar olan süreçte Ay'daki altyapıyı astronotların uzun süre kalabilecekleri bir seviyeye getirmeyi hedefliyor. Bundan sonra insanlık tarihindeki en büyük adım atılacak, Mars'a insan göndermeyi gerçeğe dönüştürecek olan ilk Mars Yörünge İstasyonu'nun inşası. 2016 yılında Orion uzay aracını üreten Lockheed Martin, Mars Base Camp projesini tanıttı. Bu konsept, Mars yörüngesinde 6 astronotun yaşayabileceği bir istasyonu kapsıyor. Böyle bir istasyonun Mars yörüngesinde bulunması, kızıl gezegene insan göndermeyi çok daha hızlandıracak. Mars'ta kolonizasyon için 3 aşamalı plan, NASA'nın Mars'ı kolonize etme planı 3 aşamada gerçekleşecek. Birinci aşama, Mars'a insanlar gelmeden önce ekipman gönderme. İnsanlar gelmeden önce bazı hayati sistemler Mars'a ulaştırılacak. Bu sistemler önce Dünya'dan Ay'daki istasyona, oradan da Mars'a gönderilecek. Mars yüzeyine önceden fisyon yüzey güç sistemleri, nükleer enerji reaktörleri yerleştirilecek. Bu sistemler Mars üssünü güneş ışığına bağımlı olmaktan kurtaracak. Aksi takdirde uzun süreli toz fırtınaları ciddi enerji sorunlarına yol açabilir. Ayrıca yakıt ikmali ve enerji üretimi için gerekli ekipman da Mars'a önceden gönderilecek. Tahmini olarak bu temel kargo yükü onlarca ton olacak. Bu, şimdiye kadar Mars'a gönderilmiş en büyük otomatik görevlerden bile kat kat daha fazla bir yük anlamına geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse bugüne kadarki en ağır Mars keşif aracı olan Perseverance sadece 1 ton ağırlığında. NASA'nın tahminlerine göre Mars'a gönderilecek ağır yükler Perseverance'ın ağırlığının onlarca katına ulaşacak. Mars'a kargo ve astronot gönderme süreci Mars'a yapılacak kargo görevlerinde 25 ton yük taşıma kapasitesine sahip kargo iniş araçları kullanılacak. Bu araçlar
diğer gezegenlere veya Ay'a malzeme taşımak için tasarlanmış uzay araçlarıdır. İkinci aşamada Mars yükseliş aracı ENIMAV adı verilen özel bir modül Mars yüzeyine gönderilecek. Bu araç astronotları Mars yörüngesine geri taşımak için tasarlanmıştır. Oldukça kompakt bir yapıya sahip olacak ve roket motorları sayesinde Mars'ın düşük yerçekimini aşarak insanları ve kargoyu yörüngeye taşıyabilecek. Son aşamada astronotlar derin uzay ulaşım aracıyla Ay istasyonundan Mars'a uçacaklar. Bu uzay aracı Transit Habitat modülü ile donatılacak. Transit Habitat, uzun uzay yolculukları için astronotlara uyku alanları, çalışma ve dinlenme bölgeleri, hava ve su geri dönüşüm sistemleri ve radyasyon koruması sağlayacak. Mars'a ulaşmak yaklaşık 10 ay sürecek. Mars yüzeyine iniş ve keşif süreci Mars'a ulaşıldığında 2 astronot yüzeye inerken diğer 2 astronot yörüngedeki istasyonda kalacak. Astronotlar önceden Mars yörüngesine teslim edilmiş özel bir iniş modülüyle gezegenin yüzeyine inecekler. Bu modül hem bir taşıma aracı hem de astronotlar için bir yaşam alanı olacak. NASA, ilk Mars evi ve ulaşım aracını tek bir rover içinde birleştirme fikrini geliştirdi. Bu araç astronotlara hava sağlama sistemiyle donatılmış olacak. Böylece iniş sırasında taşınması gereken malzemeler azaltılmış olacak. NASA, bu rover için uzun süredir çalışmalar yapıyor ve dünyada birçok prototip testi gerçekleştirdi. Mars rover'ı bir minibüse benzeyen kapalı bir rover olacak. Astronotlar için de rahat kıyafetler giyerek seyahat edebilecekler. Sadece dışarı çıktıklarında uzay giysisi giymeleri gerekecek. Araç 2 ila 4 astronot için tasarlanacak. İçinde tıbbi, egzersiz ve depolama alanlarının yanı sıra bir galeri ve mürettebat kabinleri olacak. Hayat, destek sistemleri sayesinde 30 ila 60 gün boyunca tamamen bağımsız olarak çalışabilecek. Astronotlar Mars yüzeyinde araştırmalar yapacak ve toprak örnekleri toplayacaklar. Mars'tan geri dönüş. Astronotların eve yolculuğu Mars'ta örnekler toplandıktan sonra ekip MAV aracılığıyla Mars yörüngesine geri dönecek. Bu araç ikinci aşamada Mars'a gönderildiği için yörüngede astronotları bekliyor olacak. EMAV ekibi yaklaşık 60 saat sürecek bir yolculukla yörüngedeki istasyona götürecek. Yörünge istasyonuna ulaşıldığında astronotlar ve kargo önceden kenetlenmiş olan Transit Habitat modülüne aktarılacak. Mavi modülü terk edilecek. Derin uzay ulaşım aracı yaklaşık 17 ay sürecek olan Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlayacak. Yüksek Dünya yörüngesine ulaşıldığında Orion uzay aracı astronotlarla kenetlenecek ve 4 kişilik mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya'ya indirecek. Mars yolculuğunun zorlukları ve fırlatma pencereleri Mars'a insan göndermek, gezegenin uzak mesafesi nedeniyle son derece dikkatli bir planlama gerektirir. Astronotları taşıyan uzay aracının Ay yörüngesinden fırlatılması süreci büyük ölçüde kolaylaştırır. Ancak bu, Mars'a ulaşmak için kat edilmesi gereken büyük mesafeyi değiştirmez. Mars yolculukları sadece belirli zaman dilimlerinde gerçekleştirilebilir. Gezegenler sabit durmaz, Güneş etrafında hareket eder. Uzay aracı, Mars'a ulaşmak için en kısa sürede orada olmalı. Bu nedenle 2 farklı fırlatma penceresi vardır. Konjonksiyon, conjunction. Sınıfı yolculuk daha az yakıt gerektirir. Gidiş ve dönüş için uygun fırlatma zamanları kullanılır. Toplam görev süresi 900 ila 1000 gün sürer. Bunun 400 ila 600 günü Mars yüzeyinde geçirilir. Muhalefet, opposition, sınıfı yolculuk daha fazla yakıt gerektirir ancak görev süresini kısaltır. Toplam görev süresi 560 ila 700 gün sürer. Astronotların Mars'ta geçirdiği süre 30 ila 90 gün arasında değişir. İlk başta NASA muhalefet sınıfı görevi fazla yakıt gerektirdiği için uygun görmedi. Ancak 2023'te yapılan yeni bir araştırma, ilk insanlı Mars görevleri için bu seçeneğin daha güvenli olabileceğini gösterdi. Bu yeni güzergah, Venüs'ün yakınından bir yerçekimi asisti yapmayı içeriyor. İlginç bir şekilde Mars'a daha hızlı ulaşmak için Venüs'ün yanından geçmek gerekiyor. Bu, yörünge mekaniğinin bazen ne kadar garip ve beklenmedik olabileceğini gösteriyor. İnsanlık Mars'a ne zaman gidecek? Şimdi her şeyi öğrendik. Mars'a nasıl gidilecek, nasıl keşif yapılacak ve nasıl geri dönülecek?
Ancak büyük soru şu, insan ne zaman Mars'a ayak basacak? NASA'nın şu anki tahminlerine göre Artemis programı 2039 yılında insanlı Mars inişiyle final aşamasına ulaşacak. Ancak Artemis 2'nin bile ertelenmesi göz önüne alındığında bu tarihin daha ileri bir zamana kayması oldukça muhtemel. Kesin bir tarih vermek imkansız çünkü bu denklemde çok fazla bilinmeyen var. Ama belli olan tek şey Ay'daki her yeni ilerlemenin bizi Mars'a bir adım daha yaklaştırdığıdır. İnsanlığın bir sonraki büyük adımı kızıl gezegende yaşam kurmak. Yaşam Atölyesi'ni desteklemek için kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.